Herkese merhabalar. Neşe Tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Birinci bölümde yeleğimin sağ tarafının nasıl yapıldığını baştan sona anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümde de sol tarafının nasıl yapıldığını anlatacağım. Evet, benimle birlikte örmek isteyen arkadaşlarıma yardımcı olabilmek için baştan sona ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Öncelikle ben bunda 90 zincir çekmiştim. İsterseniz 90, isterseniz 85 zincir çekerek başlayalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Toplamda 85 veya 90, nasıl isterseniz, çok fazla sıkmadan zincirlerimizi çekelim. Zincirlerimi çektim. Başına bir kere doluyorum. 1 2 3 zincirimi atlayıp dördüncü zincirimin arasına batıyorum ve 2'de çıkıyorum. Onun yanındaki zincirimin arasına batıp aynı şekilde 2'de çıkıyorum. Aynı önleri birinci bölümde yapmış olduğumuz gibi alt kısmını nasıl yaptıysak arkadaşlar o şekilde yapıyoruz. Evet. Her zincirimizin arasına atlamadan batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. Toplamda 80 tane bu şekilde yapıp tamamlıyorum. Evet, 80 tane yaptım. Bunda yaparken arkadaşlar önce bu tarafından başlamıştık, sağ tarafını yaparken. Bunda da arkadaşlar sol tarafında da önce bu kısmı yapacağız, sonra diğer tarafları. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bu birinci. Bunun dibine değil, yanındaki zincirin arasına battım, 2'de çıktım. Toplam 10 tane şu kenarını önce yapacağız. Evet, şu an tersteyiz. İki, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin arasına battım. Çok sıkmadan. Bir kere daha başını doladım. Aynı araya battım. İkinciyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Örneğimizi tekrar aynı diğer tarafı yaptığım gibi anlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. araya batıyoruz. Bazı arkadaşlarım çünkü bunları da tam ayrıntılı istiyorlar. Hani sol tarafını ya da hani yaptığım sağ tarafını yapamadım diyen arkadaşlarım oluyor. O yüzden bu kısmı da bu şekilde ayrıntı olarak gösteriyorum. Bilen arkadaşlarım lütfen bu kısımları izlemeyin. Sıkılmazsınız o zaman. İlerletip yukarı doğru ya da diğer bölüme geçebilirsiniz. 3, 4, 5. 5 zincir. Başına doladım. 1, 2, 3, 4. 5. araya battım. Aynı yere tekrar aynısını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimizin arasına batıyoruz. 2'de çıkıyoruz fazla sıkmadan. Aynı zincirimizin arasında tekrar yapıyoruz. Sonra 5 zincir çekiyoruz. Evet. Bu şekilde 2 tanesini yaptım. Sonuna kadar aynısını devam ediyorum ve burada 5 tanesini doldurup, yani şu şekilde şuradaki gibi 5 tanesini dolduruyoruz arkadaşlar. Evet, 80 tane yaptığımız zaman arkadaşlar bu kısma 10 koyduğumuz zaman araları da benim demiş olduğum gibi yaparsanız sayınız denk düşer. Sonra 3 zincir çektim, geriye döndüm. Şimdi şöyle 3 zincirimi çektim, geriye döndüm. Başını doladım.
Alttakilerin aynısını yapıyorduk burada. Evet. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Yani bu yeleğimizin bu tarafı, bu da bu taraftan bu şekilde olacak. Bu şekilde de kontrollerinizi yapın. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Şuraya ortaya batıyorum. 1 2 3 zincirimi çekip araya batıp bu tarafa doğru 7 tane sık iğne yapıyorum. En baştakinde sayarak. 2 3 4 5 6 7. Şu şekilde döndürüyorum. Tekrar katlayıp 7'de yukarı doğru çıkıyorum sık iğne yaparak. 3 4 5 6 7. Şöyle düzeltiyorum. Buradan karşıdaki zincirimin arasından kaydırıp 1 2 3 zincir çekip şuradaki boşluğun orta kısmına batıyorum. Sabitliyorum buraya. 3 zincirimi çekip başını dolayıp diğer tarafta arkadaşlar anlatmıştım. O yüzden burada hem bir tekrarımız olmuş oluyor. Bu bir taneye yaptığım şekilde diğer taraflara da aynı şekilde yapalım. Evet. Şöyle göstereyim. Evet, bir taneye yaptım. Şimdi 3 zincir çekip buraya batacağım. 3 zincir çekip halkamı oluşturup 3 zincir çekip buraya, sonra 3 zincir buraya. Evet, bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet, sonuna kadar yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. Burayı yapacağım. Sonra buraya şu iki yeri yapmak için yerini hazırlayacağım. Önce şuraya kadar bir yapayım. Evet, şu kenarını yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Şuraya orta kısma battım. Başını alıp yine aynı şekilde aynı yere batıyorum. Şunları yapıyoruz arkadaşlar bu sırada. Aynı bu tarafta anlatmış olduğum gibi burayı da yapalım. Sonra 5 zincir çekip başını dolayıp şuraya batıyorum. Tekrar başına doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi çektim, başını doladım. Buraya geçiyorum. Şöyle kısaca tek şu kısımlarını anlatıyorum bu kısımda arkadaşlar. Evet, bu şekilde buraya da 5 tane doldurup aynısını yapıp sona kadar gidiyorum. Evet arkadaşlar, bu kısımda diğer tarafında anlattığım için aynı işlemler uygulanıyor. Size kurulumunu göstermiş oldum. Şurada neler yapmamız gerektiğini anlattım. Diğer işlemlerin hepsi aynı. Evet, bunu bu şekilde sona kadar geldim. Bu sırada da şu kenardaki dolgularımızı yapacağız. Bu şekilde sonra bu dolgularımızın şu kenar kısımlarını sayacağız. Yukarı doğru 14 tane yapıp bu tarafında yapayım. Ondan sonra koltuk altı kesimi ve yaka kesimini anlatayım. Yeleğimin sol tarafında evet şu başlangıcını anlatmıştım. Sonra şu kısımları sayarak arkadaşlar toplam 14. sırama kadar yaptım. Sağ tarafta yapmış olduğumuz yerde bıraktım. Evet, şimdi burada koltuk altı kesimimiz bu tarafta olacak. O yüzden şimdi buradan geriye döndüm. 3 zincirimi çekerek 10 tane kenar tığlamamı yaptım. 5 zincir çekip buraya batıyorduk. 3 zincir çekeceğim.
Şöyle bir tane çekmişim. 3 zincirimi çektim. Şuraya orta boşluğuna batıyoruz. Aynı yere tekrar halkamızın yerini hazırlıyoruz. Bir yukarıda buraya dolduracağız. Bir üst sırada. Sonra 3 zincir çekip başını alıp şu ortadaki zincirimin arasına battım. Evet, buraya da 5 tane dolduruyorum. Bu sırada hem yaka kesimine başlıyoruz tersten, hem de koltuk altına bir sıra şöyle gidiyorduk, onu yapacağız. Evet, sadece burada 3 zincir çektim. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Sağ tarafta yapmış olduğumuz işlemleri sol tarafta da uygulayacağız. Bir, 2, 3, 4, 5. Sadece başta 3 yaptım. Yaka kesimi için hani biraz daha artık kesime başladık orada. Geri işlemler aynı. Evet. Şurada yapmış olduğum işlemleri burada uyguluyorum. Bir tane de burada. Sonra koltuk altını yapacağım. Şuraya kadar yapıp geliyorum. Evet, 1, 2, 3, 4 tane sıramı yaptım arkadaşlar. 5. artık koltuk altı olacak. Diğer sağ tarafta yapmış olduğumuz gibi 2'de çıkarak burada trabzanlarımızı yapıyoruz. 2'de çıktığımız trabzanlar yapıyoruz. Önce 5 taneyi dolduralım. Sonra başını alıp şu araya 2 tane yapıyorum. Tekrar başını aldım. Şurada zincirimin arasına batacağım. Başını alıp şurada ortada boşluğumuz var. Bunun içine de 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, şurada zincirim var. Zincirimin içine battım. Tekrar başını aldım. Yanındaki boşluğum, orta boşluğun içine de 2 tane doldurdum. Başını alıp şuradaki zincirimin arasına da batıyorum. Ve şuradaki boşluğun içine de 2 tane yapıyorum. Bu boşluğun içine de 2 tane doldurdum. Sonra buradaki 5 tane zincirimizin arasına yapıp koltuk altını burada tamamlıyoruz. Aynı diğer tarafta, sağ tarafta yapmış olduğumuz işlemleri burada uyguluyoruz. O yüzden birazcık hızlı mı geçtim? Toplam 21 sayımız vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toplam 21 tane yaptım arkadaşlar. Yani şu ilk başa 2 tane, onun yanındaki zincirimin arasına, sonra bir boşluğumuz var, oraya 2 tane. Sonra yanındaki şurada bir zincirimiz var, oraya yaptım. Sonra boşluğa 2 tane, zincir arasına 2 tane buraya, yani boşlukları 2 tane ve şurada zincirlerimizin arasına batarak toplam şu 5 tane başta, 5 tane sondakileri de sayıyorum. Toplam 21 tane doldurduk. Burada artık buradan geriye dönüyoruz. İpi koparmadan kaydırma yöntemiyle ilk zincirimizin arasına önce batıyorum ve ipimi zincirimin arasından geçiriyorum. Onun yanındaki zincirimin arasına, çok fazla da şuradaki zincirlerimizi sıkmayalım. Şunu da çok fazla sıkmayalım. Evet, bu şekilde 3 tane kalana kadar arasından bu şekilde kaydırma yöntemiyle geçiyoruz. Sonra arkaya yaparken de aynı bu işlemleri uyguluyoruz. Evet. 3 tane kalana kadar bu işlemleri yapıp geliyorum. 3. zincirim, yani şuraya da sayarsam 1, 2, 3. zincirimin arasına battım. Burada artık yukarı doğru çıkacağız. 3 zincir çektim. Başını doladım. Yanındaki zincirime battım. 2'de çıktım. Tekrar başını doladım. Yanındaki zincirimin arasına. Evet.
Bu şekilde koltuk altı kesimini de tamamladık. Sol taraftayız. Evet, burada aynı işlemleri yapacağız. 3 zincir, ortaya batıyorum. Şuradaki orta boşluğuna 1 2 3 zincir, halkamızı yapacağız. Bir kere batıp içine 7 tane dolduruyorum. İkinci, 3, battığımı da saydım, ilk battığımı 4, 5, 6, 7. Sonra bu tarafa doğru geçiyoruz. Şimdi de yukarı doğru çıkacağız. 7 tane yukarı doğru dolduracağım. 3, 4, 5, 6, 7. Sonra karşıdan tutturup kaydırma yöntemiyle buradan çıkıp 1 2 3 zincir. Evet, buradaki zincirim şöyle orta kısmına, boşluğa battım. 1 2 3 zincir, başını doladım. 2 de çıkarak şurayı da tamamlayayım. Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Artık burada başladık arkadaşlar. Bu tarafa doğru bu işlemin aynısını burada bu kısımda uygulayacağız. Evet, yaka kesiminin olduğu yere geldim. Burada şurada yaptığımız gibi yapmıyoruz. 3 zincir çekip buraya batıyorduk. Halkamızı yapıp 3 zincir çekiyorduk. Burada bunu yapmadan direkt 1 2 3 zincir çekip araya batıyoruz ve halkamızı yapıyoruz arkadaşlar. Gitgide çünkü bunu kaybedeceğiz. O yüzden kenar dolgularını, yerlerini hazırlamıyoruz. 2 4 5 6. Evet, bu tarafı 7 tane doldurdum. Sonra şimdi bu tarafa batıp yukarı doğru 7 tane dolduruyoruz. 2, halkamızı yapıyoruz. 3 4 5 6 7. Evet, 7 tane doldurdum. Evet, şu diğer karşılıklı aradan geçirip 1 2 3 zincir, başını dolayıp şu kenar kısmındaki zincirin arasına battım. Buraya da 10 tane dolduruyorum. Evet, burada bir taneyi bu şekilde yaptık. Şimdi diğer sırada da bunu kaybedeceğiz. Evet, şurayı yapayım. Dönüşte de 10 tane doldurup şuraya kadar yapıp geliyorum. 10 tane doldurdum. Şimdi burada normalde hani 3 zincir çekip buradaki işlemlerimizi yapıyorduk. Artık bu alt sırayı, dolgularımızı kaybedeceğiz. O yüzden burada hiçbir şey yapmadan sadece başını alıyorum. Zincir çekmiyorum. Şuradaki arkadaşlar, şimdi bunu da kaybedeceğiz. Birinci zincirimin arasına değil, ikinci zincirimin arasına batıyorum ve 2'de çıkıyorum. Tekrar başını aldım. Yanındaki zincirimin arasına tekrar 3 tane, toplam 3 tane buraya yapıyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, bu şekilde bakın, şuradaki örneğimi bitirdim. Şimdi bunu da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Üç tane doldurduktan sonra 3 zincir çekiyorum. Başını alıp aynı şu ikili de yapmış olduğumuz işlemleri şuradaki zincirimin arasına batıyorum ve 2'de çıkıyorum. Sonra 5 zincir,
başını alıp şuraya ikinci halkamızın yerini hazırlıyoruz. Evet, buraları çok şey yapmıyorum, aşağılarda anlatmıştım. 3 zincirimi çektim. Evet, bu şekilde sona kadar gidiyorum. 3 zincirimi şöyle arasını dolduruyorum. 3 zincir çekerek geri dönüp şuraya kadar geliyorum. Evet, bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. 1 2 3. sıradayım. İkili böyle dolgularımı yaptım. 1 2 2 buraya yaptım. 2 de buraya. Artık 3 taneyle yukarı doğru devam edeceğiz. Şu kısımda normalde hani 3 zincir çekip buraya batıyoruz. 3 zincir çekip de şu kısma batıyorduk. 2 zincir çektim. 3 zincir değil. 2 zincire düşürdüm bu sayımı. Başını alıp şu kısımlara değil, şu kenardaki 10 tane yaptığımızın başındakine battım. 2 de çıktım. Evet. Bu şekilde yaka kesimimizi de tamamlamış olduk. Bundan sonra yapılan işlemler sağ tarafta yapmış olduğumuz işlemlerin aynısı olacak. Yani direkt 3 tane şurada modelimiz kalıyor. O 3 tane ile yukarı doğru çıkacağız. Evet, şöyle kenarını tamamlayayım. Buradaki sayılarımıza dikkat edelim. En sondaki en üst noktasına, zincirin arasına batıyorum ve üst zincirimi çekiyorum. Evet. Şimdi son yaka kesimini yapacağız. Sağ tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını sol tarafta da uyguluyoruz. Şimdi tersindeyim. Kenarını yaptım. Burada 5 zincir çekip buraya batıyorduk. Şu alttaki, şuradaki işlemi uygulayacağız. Burada ben sağ tarafında 3 zincir çekmiştim. 3 zincir çekip başını alıyorum. Tığımın başını dolayıp şuradaki araya, normalde 5 zincir çekiyorduk. 3 zincir çekiyoruz burada. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve sonra 5 zincir. Sadece başında. Şurada çok açıklık olmasın diye şu kısma 3 zincir çektim. Başını dolayıp bu bir tanesini de tamamlamış olduk. Evet, şöyle videom uzamasın, burada bitireyim. Evet, burada da bu şekilde yaptım. Artık geri yapılan işlemlerin hepsi aynı. Düz devam ediyoruz ve yaka kesimimizle koltuk altı kesimimizi tamamladık. Bu şekilde yukarı doğru 1 2 3 tane örneğimizi, kenarını ve bu kenarını örmeye devam ediyorum. Şunları şu kısımları sayıyorum. Koltuk altından sonra 1 2 3 4 5 6 7 sıra yukarı doğru yaptım. 3 tane motifimi kestikten sonra, yaka kesimi bittikten sonra yukarı doğru devam ettim. Bittikten sonraki sayım ise şu kısımda 1 2 3 4 5 6 oluyor. Evet, bu şekilde sol tarafını tamamladık. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.